Merhaba arkadaşlar, Teknolog YouTube kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda en son sizlerle MIUI 13 ve Android 12 güncellemesi alan Poco X3 Pro telefonumuzun güncellemesini ve testlerini yapmıştık. Tabii ki çok yoğun bir şekilde çok farklı sorular geldi. Özellikle şikayetler geldi açıkçası. Bunların en büyüğü ise pil sorunu. Ben de bu videoyu piller üzerinde yapmak istedim, çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu telefonu Ağustos ayında almıştım geçen yıl. Yani 2021 senesinin Ağustos ayında almıştım. Yaklaşık 8 aya geldi. Kullanıyorum. Çok memnunum. Ve videosunu da çekmiştim ve video 100.000 izlenmeyi geçti. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi ben de sizlere telefonu övmek istemiyorum. Yani övmeden sizlere telefonu böyle ballandıra göstermek istemiyorum. Sadece yaşadıklarımı özellikle MIUI 13 ve Android 12 sonrasındaki pil sorunu var mı yok mu? Ben ne yaşıyorum? Sizlere göstermek istiyorum. Çünkü baya bir sorular geldi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar pil tarafımıza bakıyorum hemen. Hemen şöyle netleştireyim. %19 yani telefonu %100'den itibaren baya bir kullandım. Bakın arkadaşlar pil seviyem %8, %20'nin altına düşen yani %19 anladım diyeyim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlere MIUI 13'ü hemen şöyle bir gelmek istiyorum. Bakın MIUI 13 ve Android 12 olarak yüklü. Zaten bir önceki videomuzda yükledik ve bunun testlerini yapmıştık. Şimdi ise pil tarafına geliyorum. Öncelikle pil tarafına gelmeden önce size ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Şimdi arkadaşlar bu telefon, bakın CPU tarafına gelelim. Arkadaşlar telefonumuz 860 yani 855 üstü bir Snapdragon kullanıyor. Dolayısıyla işlemcisi çok güçlü bir işlemci. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Güçlü işlemcilerinde pil tüketimi fazladır. İkinci olarak ekran boyutu fazla. Üçüncü olarak IPS bir ekran var. Pil tüketimi fazla. Yani AMOLED gibi, Super AMOLED gibi tarzında ya da OLED gibi tarzında paneller daha az enerji harcadığı bilinen bir şeydir. Hani yanlışım varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi işlemci çok yüksek bir işlemci. Yüksek bir işlemci olduğu için de arkadaşlar dolayısıyla harcadığı enerji miktarı ise volt bazında, daha doğrusu miliamper bazında çok yüksek oluyor. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Ufak bir not olarak söylüyorum. Çünkü bazı arkadaşlar yoruma işte benim falanca telefonum bundan daha işte MIUI 13'e geçtik, işte Android 12'ye geçtim vesaire. Pili daha uzun gidiyor gibisinden bir şeyler söylemişler. Yani farklı kıyaslamalar yapmak doğru değildir. Yani farklı telefonlarla aynı kefeye koyup kıyaslama yapmak doğru değildir. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Her zaman yeni güncellemeler, yeni uygulamalar yani uygulamaların yeni güncellemeleri geldiği zaman sistemler tabii ki bir yük biner. Bu bilinen bir şeydir. Yani bunun aksini söylemek doğru değildir arkadaşlar. Şimdi bu telefonumu arkadaşlar ben kullandığım vaziyet, durum bu şekilde. Yani bu hep bu şekilde kullanıyorum ben. Şimdi niye bu şekilde kullanıyorum? Ya fazla bir şey harcamak istemiyorum ve ben bu şekilde kullanarak yani pil tasarrufu açık olacak şekilde %100'den itibaren arkadaşlar yaklaşık olarak bakın çizelgeyi görüyorsunuz. 29 saatlik bir kullanım yapmışım. Peki ben bu 29 saatte neler yapmışım? Bakın arkadaşlar her şey açık bir şekilde ortada. 4,5 saat boyunca ekran açık kalmış. Ve ben bu 4,5 saat boyunca ekranda kullanmış olduğum amper bazında, miliamper bazında enerjisi ve yüzdesi yani %26'sı buçuğunu ekran zaten bunu götürmüş. Bunun haricinde işte fotoğraflar, videolar, YouTube tarafı, işte Play hizmetleri vesaire. Burası hücre bekleme dediğimiz bizim normalde şu taraftaki mobil hizmetler var arkadaşlar. Bunlar açık kalıyordur. Bu kapalı diyelim. Bu açık kalıyor. Mobil veri ve şuradaki bakın şuradaki şöyle yakından göstermek istiyorum. Şuradaki mobil veri. Tamam arkadaşlar. Yani sinyal. Bazı istasyonlarına yaklaştıkça bunlar değişir. Tamam mı?
Bunu demek istediği olay bu arkadaşlar. Tabii ki buradaki gösterdiğim internet de bunun içinde dahildir. Çünkü sürekli bir internet kullanımı sağlıyor. Yani şu mobil tarafında arkadaşlar, tamam mı? Yani baz istasyonuna vardıkça başka, işte atıyorum arabayla gidiyorsunuz. Farklı baz istasyonuna geldikçe orada enerji harcaması söz konusu olabilir. Şimdi neyse. Onun haricinde Instagram kullanmışım. Şu Meta App Manager, bunun arka fonda çalışan bir uygulama. Spotify kullanmışım. İşte burada oyun kullanmışım. Burada Binance'ı kullanmışım. Oyunda özellikle ben oyun oynayan bir insan değilim telefonda. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Yani beni kendinizle kıyaslamayın arkadaşlar. Siz eğer çok yoğun bir şekilde oyun oynuyorsanız yanlış yaparsınız. Ben oyun oynayan bir kişi değilim. Ben sadece, şimdi birazdan göstereceğim, sizlere test yapmak için oyunlar yükledim ve oynadım. Ben normalde bu oyunları siliyorum. Yani yüklüyorum, kullanıyorum, video çekiyorum, geri siliyorum. Onun haricinde müzik, işte haberler, Gmail vesaire karışık aşağı doğru indim. Bakın en sonda da diğeri ise %12, %13'e yaklaşmış. Bunların ne olduğunu yazmıyor. Tamam mı? Arkada çalışan uygulamalar vesairelerdir tahminence. Şimdi onun haricinde bakın arkadaşlar, şurada pil sorunları, mesela açtığım uygulamalar var daha önce. Ben şöyle yapıyorum. Ben normalde yaptığım zaman şunlar şöyle hop kapatıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yani arka fonda bir şey çalışmasını sevmiyorum. Hatta şuna geliyorum, bunu da kapatıyorum. Hatta şöyle yapıp bunu da kapatıyorum. Ben bu şekilde telefonu kurcalıyorum. Ve şu anda benim kullandığım olayda, mesela oyunlar da size göstereyim. Bakın oyunları sırf sizlere göstermek için arkadaşlar. Şu oyunları oynadım. Şu oyunu çok yoğun bir şekilde oynadım. Onun haricinde dediğim gibi şu hangi şarkı vesaire abidik gubidik oyunlar, yani pek fazla oyun oynayan bir insan değilim. Telefonda oynamayı sevmiyorum. Bilgisayarda zaten canavar gibi oyunlar var. Onun haricinde arkadaşlar şimdi kullandığım, yani telefona yüklü olan uygulamalarım var. Bakın uygulamaları yönet. 396 tane uygulaması var. Hem telefonun kendisi hem benim de yüklediğim. Yani tabii ki sadece benim yüklediğim uygulama, mesela bu cihazın kendi uygulamaları. Geldiğim zaman ana ekran size göstereyim şu şekilde. Bakın uygulamalarım burada. Hatta şöyle yaparsam tüm uygulamalarım burada. Bakın. Yani dünya kadar uygulama var. Tamam mı? Ve bunlar yani yüklü olan uygulamalar. Yani aktif kullandığım uygulamalar diyebilirim arkadaşlar. Onun haricinde tabii ki ben Google Play'e gelip buradan işte şuradan uygulamalardan yeni bir uygulama var mı yok mu vesaire. Bakın şurada uygulamalarım bu tarafta da var. Burada görünüyor. Yeni uygulamalar yapıyorum. İşte bunlar yüklüler arkadaşlar. Bütün uygulamalarım burada. Bizim bakacağımız yer bunlar. Bakın bayağı bir uygulama var. Sayısı yazıyordu bir yerlerde ama onu bulamadım. Şimdi onun haricinde oyunlar da var burada. Bunlar da oyunlar vesaire. Şimdi yani bu kadar uygulama telefona yük bindirir mi? Bindirir. O demek istediğim, ne kadar yüklü bir uygulamanız varsa telefonda yük bindirir. Artı şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Uygulamalarda telefonu yavaşlatır mı? Yavaşlatır. Telefonu dondurur mu? Dondurur. Kilitletir mi? Kilitletir. Bu telefonun sorunlu olduğu anlamına gelmez. Kullanmış olduğunuz uygulamalardan kaynaklı bir şey, yani bir sorundur. Muhtemelen çoğunlukla diyelim daha doğrusu. Örnek vermek gerekirse bu daha çok oyunlarda yaşanan bir durumdur. Oyuna girersiniz. Oyuna girdiğiniz zaman, atıyorum şu oyuna girelim. Bu oyun sizi diyelim ki bir bug varsa, oyunda bir yanlışlık varsa telefonunuzu yavaşlatır arkadaşlar. Ya benim telefonum çok yavaş filan, telefonda sıkıntı var gibi düşünmeyin. Tamamen telefonun değil, oyunun kendisiyle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Yani şöyle baksana. Bunu da böyle büyükledim. Hatta şuradan da şeyi göstereyim. FPS'leri görüyorsunuz. Yani şu tabde. Performansı da falan açık. Şuraya baktığın zaman yani yüksek performansla dengeliye geldim vesaire. Bu da kendi uygulaması. Ayarlara gerek yok. Yani şu anda baktığım zaman evet. Şöyle baktığı zaman yani abidik gubidik oyunlar, ben pek fazla
Oynamıyorum ama güzel oyunlar yani. Bu hani Temple Run gibi ya da şu kaykaycı çocuk gibi bir oyun yani. Çok farklı oyunlar var. Ama dediğim gibi çok yoğun bir şekilde oyunlar oynadım. Sırf MIUI 13 ve Android 12 sonrasında acaba pilim düzgün gidiyor mu? Çok fazla gidiyor mu? Diye test etmek istedim. Şimdi şöyle gelelim hop. Vakit öldürmeye birebir. Evet, çıkalım şöyle. Maksat oyun oynamak değil, size sadece pili göstermektir. Şimdi arkadaşlar bakın, bana gelen sorulardan en büyük bir tanesi şu. Pilim ne kadar gidiyor? Normalde arkadaşlar ben Android 12'yi geçmeden evvel, yani ben MIUI 12 5.4 yani 13'e geçmeden evvel. Pilimde tabii ki şöyle bir durum vardı. Ben %100 yapıyordum. Ben kendi dengeli tasarrufumda %100 yapıyordum. Ve normal yine uygulamalar tarzında ben kullandığım şeyler belli, yani uygulamalar. En çok YouTube'da işte video izliyorum. Yani dizi, film vesaire YouTube tarafından izliyorum. Ama onun haricinde tabii ki kullandığım yine işte Netflix, Vodafone TV gibi, Spotify, Blue TV, bunlar da yüklü zaten. Bunları da kullanıyorum ara ara. Yani o herhangi bir şey istediğim zaman bunları kullanabiliyorum. Onun haricinde demek istediğim şu arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan bir ana standarta gelelim pil tarafında. Benim MIUI 13'e geçmeden önce ve Android 13 12'ye geçmeden önceki pil kullanımımla bunun arasında kendim gözlemimi söylüyorum. Bir fark var. Bir düşüş var. Pil kullanım. Yani bu ne istinaden geliyor? Az önce başında da söylediğim gibi, videonun başında da, her yeni uygulama, yeni güncelleme pilinizi bitirir arkadaşlar. Yani bu 2-2-4'tür. Bunun tabii ki bu şu demek değildir. Ya ben bazı işte geçen hafta bir video paylaştım, bu MIUI 13'ün yüklenmesi, Android 12'nin yüklenmesiyle ilgili. Orada baya bir şey geldi. Tabii ki ilginize çok teşekkür ediyorum. Sorular da geldi. En büyük sorun şu, sorulardan bir tanesi. Ben korkuyorum MIUI 13'e geçmeye ya da Android 12'ye geçmeye. Arkadaşlar, yani tabii karar sizindir. Ben size zorla geçin demem. Telefonun üreticisi ben değilim. Google'un sahibi de ben değilim. O yüzden size bir şeyleri hani övmek bağlamında video çekmiyorum. Size yapmak istediğim şey, bakın ben bu şekilde kullanıyorum. Tabii ki pilde bir sıkıntı değil ama pilde kullanım fazlalığı var. Yapmanız gereken şey, şunu yapacaksınız. Pile geleceksiniz. Pil tasarrufunu açabilirsiniz. Bu neyi engelliyor? Bu sadece arkadaşlar, onu söyleyeyim, arka tarafta çalışan mailler gibi, uygulamalar gibi, bazı şeyler gibi onları engelliyor. Yani onları kısıtlıyor arkadaşlar. Bu demek değildir ki ben buna getirince oyunlar yavaş çalışıyor. Değil arkadaşlar. Bu yanlış anlaşılmasın. Zaten buralara geldiğin zaman bazı şeylerin gösteriyor. Mesela performansa gelelim. Şu anda ben bu performansta telefonu bu halde kullanırsam, bu halde, bakın bu halde hiçbir şey açmasam 4,5 saat daha gidiyor hemen hemen. Ama ben diyelim ki yok, ben ultra'ya geçeceğim. Bakın 14 saat 54 dakikalık bir uygulama yapacağım diyorsan, bakın bu acil bir durum olayıdır, onu söyleyeyim. Çok telefonunuz kalmadı. Bakın hiçbir şey yok. Hiçbir şey çalışmıyor. Sadece şu var. Bakın hiçbir şey çalışmıyor. Diyorsanız bunda tabii ki acil durum. Bunu herkes biliyordur. Ama tabii ki bunu herkes kullanmak istemez. Ben sadece test yapmak, göstermek bağlamında ara sıra giriyorum. Şimdi onun dışında bakın bir durma oldu. Bana gelen bir soru ise şu. Buraya gelince burada bir yavaşlık oldu. Yani bakın. Şöyle gelince yavaşlık oldu. Yani şu yavaşlık. Haberlere giriyorlar. Şuradan. Bakın aşağıda yükleme yapıyor. Bu arkadaşlar, bu internetle alakalı bir durum. Bu telefonla alakalı bir durum değildir. Bakın. Yüklüyor, görüyor musunuz? İnternetle alakalı bir durum. Ve bu Microsoft Nifs'in server, ana sistemlerdeki sunucularla alakalı bir durum. Tamam mı? Yani bu telefonla alakalı bir durum değil. Peki nereden anlayacağız bunu? Böyle olmadığını. Bakın. YouTube'a girelim. Bakın. Bakın yüklüyor, görüyor musunuz? Bakın aşağıda. Yani bir takıntı oluyor. Bak, gördünüz mü?
Bu internetle alakalı bir durum arkadaşlar. Peki daha yakından söyleyeyim. Mesela N11'e gireyim. Bakın bir donma var değil mi? Bu donma telefonun donması değil arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Bu sizin diğer telefonda hangi bir telefonu kullanıyorsanız kullanın. Bilemiyorum ama bu internetle alakalı bir durum. Sistemlerin kendi atıyorum N11'in serverıyla alakalı bir durumdur. Bunun başka bir yolu şeyi yoktur, yöntemi yoktur. Yani bu telefonla alakalı bir durum değildir. Bakın telefona bakın arkadaşlar. Telefon akıyor, yağ gibi akıyor. Yani ben şimdi telefonu övüyor gibi görebilirsiniz ama övmüyorum. Sadece size gerçeği gösteriyorum. Ben Ağustos ayında aldım bu telefonu. Herhangi bir şekilde ya keşke bunu değil de şunu alaydım demedim şu ana kadar. Yani tamam mı? Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bu zaten şu duvar kağıtları, temalar zaten çok öncesinden geldi. MIUI 13 öncesinden geldiydi. Şöyle güzel güzel arka tarafta mesela şu canlı mı? Canlıymış. Arkadaşlar şimdi canlı duvar kağıdını kurdum. Araya reklam geldiği için onu kestim. Uygula dedim. Ana ekrana uygula dedim. Tamam mı? Kapat. Bakın. Ya bu pil bitiriyor mu? Bitiriyor. Ama ben bunun çok testini yaptım. Hatta benim kendi kullandığım canlı duvar kağıtlar da vardı. Şuraya girdiği zaman mesela şuradan duvar kağıtları. Canlı duvar kağıtlarım buradaymış. Benim de kendi şu videom vardı. Bunu yani bir hafta, 2 hafta hep bunu kullandım. Şu daha güzel bence. Daha yakından. 1-2 hafta bunu kullandım arkadaşlar. Çok da akıcı, memnun kaldığım bir durum yani. Otomatik olarak kendisi ayarladı. Onun dışında telefon dediğim gibi yağ gibi akıyor. Aynı zamanda şurada da yine temalarla ilgili bir durum var. Şimdi öncelikle onu söyleyeyim. Öyle her temayı kurmayın arkadaşlar. Temalar mesela 6 tane tema ben buraya kurdum. Her tema uyumsuzluk sağlayabiliyor. Mesela şu tema uyumsuzluk şuydu. Şu uyumsuzluk sağlıyor. Böyle iPhone tarzı mesela şu da uyumsuzluk sağlıyor arkadaşlar. Ben de ne yaptım? Karma bir şey yaptım. Şöyle geldim. Ana ekranı bu şekilde yaptım. Böyle şık duruyor. Tamam mı? Duvar kağıdını da kafama göre değiştiriyorum. Kafam estikçe değiştiriyorum. Bir de kendi şeyleri var. Duvar kağıtları uygulaması vesaire var. Onu yükleyebiliyorsunuz. Gerçi kendisinden geliyor. O da şöyle bir şeydi sanırım. Bir saniye duvar kağıdı. Şurada bir uygulama çıkıyor. Tam onu bilemedim yerine. Otomatik olarak kendisi getiriyor. Her neyse şu anda onu bulamadım. Yani güzel şeyler yapmışlar. Bu güzel şeyler sonucunda da telefonumuzun şarjı tabii ki ahım şahım böyle yani 5000 miliamperlik bir telefon bu. Pili yani biraz daha yüksek 5000 küsürlük bir şey ama 5000 diyeyim buna yuvarlak hesap. Böyle bir telefon olunca da yüksek ekran, IPS ekran, yüksek yani bunun işlemcisi 860 arkadaşlar. Şimdi bunun yeni modeller çıktı. 4X4 Pro çıktı. İşlemcisine bir bakın. Ondan sonra gelin konuşalım. 600 küsürlü bir işlemci koymuşlar. Yani GT'si var düşük. 720 mi neydi onun işlemcisi de. Ya bunun 860 arkadaşlar. Yani ben işlemcisine bakarım. Telefonun öncelikle işlemcisine bakarım. Sonra o telefonun işte diğer ayarlarına işte ekranıymış, kamerasıymış vesairemiş bunlara bakarım. Şimdi ben kamera olayında da pek fazla kamerasını kullanmıyorum. Yani arkadaşlar şu telefonu şöyle bir çekeyim. Pek fazla kamerasını kullanan bir kişi değilim. Yani ben çok öyle o abi sen sürekli kamera ben kullanmıyorum. Mesela makro çekim tarzında bakın şöyle resmen yaklaştırıyoruz yani. Ya çok güzel. Mesela bu fotoğraf tarafında mesela video tarafında da yani daha ne olsun yani şöyle miydi? Buradan bunu seçecektik. Evet. Yani makro çekiyorsunuz. El kadar telefonla güzel güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Burada isterseniz kendinize ayarlayabiliyorsunuz ISO değerini. Atıyorum şuradan şöyle arttırabilirsiniz. 160'lara getirelim. Şunu
Bir de 50 yaptık. Ondan sonra şunu ışığın otomatik tarafına şuna getirdim. Vesaire vesaire. Yani netliği görüyorsunuz. Şu anda tepemde sadece bir tane ışık var. Ona rağmen gayet güzel de çekiyor. Tabii ki bu biraz daha ayrıntılı. Ama biz de bunları kullanabiliriz. Gece çekimi de fazla yaptığımı söylenemez. Böyle çok fazla gece çekim vesaire yapmıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi kamerayı sadece standart kullanıyorum. Geliyorum. Bu kadar. Sadece bunu kullanıyorum. Yani zaten benim kullanmış olduğum bir kamera var. Video vesairesini zaten şu anda çektiğim videoda, yani videoyu da o kamerayla çekiyorum. Sony ZV-1 ile. Onun haricinde bunun herhangi bir kamerasını vesairesini şu ana kadar kullandım söylenemez yani. Bu da güzel bir şey. Mesela şunun fiyatına bir bakalım. Bakalım bu ne kadarmış. Aynısı var mı? Yok. Aynısı yok herhalde. Şöyle bakalım. Geri dön. Alabilecek mi? Logitech olarak buldu. Aynısını bulamadı. Şu klavyeye bulalım bakalım arkadaşlar. Bu klavyeyi şöyle bir çekelim. Hatta şöyle bunun arka tarafındaki şeyi çekmeye çalışalım bir. Yani görebilirsek. Yok, başka şeyler çekiyor. Yani biraz uzak mesafeden çekince alıyor aslında da. Şimdi kamerayla çektiğim için şöyle çeksem başka sonuçlar çıkabilir. Klavye vesaire de çıkabiliyor tabii ki. Evet. Sadece tuşları gösteriyor. Onun haricinde dediğim gibi bunu da fazla kullanmışlığım yoktur. Şimdi gelelim bakın. Videomuzu yaklaşık olarak yarım saattir çekiyoruz arkadaşlar. Pile bakalım. Pil olayımız ne diyor? Dengeliye getirmiş bunu. Ben bunu dediğim gibi hep burada kullanıyorum. Siz tabii ki isterseniz bunu kafanıza göre şuraya ayarlara gelip işte atıyorum ekrana gelip buradan 120 Hz yapacağım. Abi ya işte 120 Hz var niye kullanmıyorsun? Bunların hepsi pil götürür. Biz de biliyoruz. Bizim amacımız tabii ki bu 120 Hz yapınca bakın daha böyle kaymak gibi kayıyor arkadaşlar. Biz de biliyoruz ama pil götürüyor. Ben sık sık pilde tabii ki şarja takıyorum ama 2 güne bir şarja takıyorum. Öyle söyleyeyim. 2 güne bir şarja takıyorum telefonumu. Son bir haftadır günde 2-3 kere şarj etmişliğim oldu. Sebebi ise işlerim vardı. Beni hani uzun bir işlerim vardı. O yüzden hep şarjım yüksek olsun istedim. Ama onun haricinde gündelik kullanımında hiçbir şekilde 2 güne bir şarja takıyorum. Zaten sıfırdan şuradaki %0'dan %100'e tam 59 dakika 1 saatte şarj oluyor. Full bir şekilde şarj oluyor arkadaşlar. Ondan sonra tabii ki siz alıp da bu telefonu elinize sabahtan akşama kadar oyun oynarsanız tabii ki biter. Yani bitmez diye bir şey yok. Şöyle alıp ben işte hangi şarkı oynayacağım bunun yenisi benim çok hoşuma gitti falan filan. Abi ben sabahtan başlıyorum akşama kadar. Sahurdan başlıyorum iftara kadar diyorsanız buna ne olsa dayanmaz yani. O zaman bir tane yanınıza powerbank taşıyacaksınız arkadaşlar. Yani bunun hadi başka bir şey yöntemi yok yani. Çok da oyunu zorlaştırmışlar. Ben önceden bunu çok oynardım. Yeni güncellemesinden sonra bayağı bir şey yapmışlar ya. Hop gel bakalım. Sen kimsin beni ısıtırıyorsun? Na. Taze et, protein. Şimdi ben normalde dediğim gibi oyundan sonra yani bu videodan sonra oyunlarımı sileceğim. Çünkü bunların hepsini ben yaptım. Sizlere
Ben bir fikir sahibi olabilmek bağlamında acaba piller hakikaten pili gidiyor mu, gitmiyor mu diye oyunlar kurdum arkadaşlar. Çekilin. Nereye kaçtı? Tamam. Dediğim gibi oyunlar sizlere test yapmak bağlamında yaptığım bir şeyler şu güzel duruyor. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar pil bitiyor mu? Öncekinden Android 12 ve MIUI 13'ten önce yaptığımız olaydan önce tabii ki pil bitiyor. Yani daha hızlı deşarj olmaya başladı Android 12'den sonra. Ama ve lakin arkadaşlar şunu unutmayın. Her güncelleme, tekrar ediyorum, pil bitirir, sisteme yük bindirir. Artı arkadaşlar şunu da söylüyorum. Güncellemelerinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Telefon sizin. Yani ister yapın ister yapmayın. O beni bağlamaz. Ama ve lakin adamlar bunu yapıyor. Niye yapıyor? Güvenlik açığı olabiliyor. Bug'lar oluşabiliyor. Bunların gidermesi de güncellemeyle alakalı bir durum arkadaşlar. Ben şimdi bu telefonu, bakın üzerinde 120 küsür tane uygulama var demiştim değil mi arkadaşlar? Ben şimdi bu telefonu sıfırlasam, fabrika ayarına döndürsem, bütün uygulamaları silsem, aynı daha yeni sıfır cillop gibi almış gibi olsam ve üzerinde yine Android 12 ve MIUI 13 olmuş olsa, arkadaşlar pili daha uzun gider. Takılma vesaire olmaz. Bundan yani takılma olmuyor ama hani bazı arkadaşlar yazmış takılma oluyor gibisinden. Olmaz. Sebebi ise bakın arkadaşlar uygulamalarda yük bindirir. Bu bilgisayar gibi düşünün ya. Bilgisayarınıza bir şey bindiriyorsunuz. Ondan sonra arkada RAM yiyor değil mi? Açın bakın Task Manager'da bilgisayarda. Orada RAM yiyor. Bu 224. Telefonda da aynı mevzu var. Yani bunlar sonuçta mekanik şeyler, elektronik şeyler yani arkadaşlar. Yarı iletkenlerle yapılıyor. Dolayısıyla bunlar illaki bir şeyler yiyecek. Yani yok öyle bir 3 kuruşa 5 köfte. Yani şimdi ben o zaman buraya 1000 tane uygulama kurayım. Bakın buradan kaç çikolat yeri var? Çikolat diyorum ya. Gigabyte diyecektim. Bazıları da gigabyte diyor. Gigabyte yeri var. Bakın arkadaşlar. Bakın bomboş. Bomboş. Ben buraya istediğim kadar uygulamayı kurarım. Yani en aşağı ben size söyleyeyim. 500 tane uygulama var buraya. Bakın 6.2 GB'da videom varmış. 2 GB'lık ses varmış. Görüntü 1.7. Uygulamalar ve verilerle beraber 20 GB'a gelmiş. Tamam mı? Bakın. Sistem 13. Ya burada her şey yazıyor arkadaşlar. Ben buradan temizlik de yapabilirim. Gerek yok. Zaten yerim bomboş. Ben istersem bunu full yaparım. Çakarım buraya. Bu çaktığım zaman ne olur biliyor musunuz? Makine kasar. Ya bu telefon kasar. Bunu hangi telefona yaparsanız yapın kasar arkadaşlar. Yani bunu hiç kasmayacak bir şey yok. Arkadaşlar kasacak olan uygulama kasıyor. Bakın uygulama kasar, tema kasar, arka duvar background'ı kasar vesaire kasar, o kasar, bu kasar. Ya her şey kasabilir ama benim burada size anlatmak istediğim şey buradaki olay bütün telefonlarla aynı olay. Şimdi arkadaşlar benim anlatacaklarım bunlar da uzun bir video oldu açıkçası kusura bakmayın. Ben elimden geldiği kadar size Android 12 ve MIUI 13 sonrasındaki pil olayını değinmeye çalıştım. Yine bakın halen kullanıyorum. %13'te 29-30 saatlik bir kullanım var. Bakın şuradan şuraya kadar kullanmış olduğum ekran 2,5 saattir ekran açıkmış. Tamam mı arkadaşlar? Yani şunu demek istiyorum. Yani ekran açık. Abi ekran kapalıyken nasıl olacak? Arkada kullanılan uygulamalar var arkadaşlar. Tamam mı? Ekran açık olsun, kapalı olsun onlar çalışır. Şimdi bizim olayımız şu işte. Onlar da bunu işliyor. Ben eğer buna getirirsem arkada ne kadar işte alarm olur, işte mail olabilir, SMS bilmem ne olabilir, işte bildirimler olabilir. Şimdi 130 tane uygulama var. 130 tane uygulamanın bildirimini düşünün. Ki ben bildirimleri kapattım. Ben sevmiyorum bildirimleri. Zırt pırt bildirim geliyor. Ondan da şuradan açıyorsunuz. Hani size bilgi bağlamında bilmeyen arkadaşlar varsa ki herkes biliyordur artık bunu. Şu bildirim kontrol merkezine geldiğim zaman, uygulama bildirimlerine geldiğimiz zaman bakın benim açık olan uygulamalarda işte WhatsApp açık, Gmail açık, Tema niye açık? Kapattım.
To-do, telefon, takvim, sim, sağlık falan filan interminden. Onun dışında bildirimleri açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Çok merak ettiğiniz bir yakından atıyorum ben hangi şarkının çok yakından takip ediyorum. Bunun bildirimi benim için önemli diyorsanız açabilirsiniz. Benim için önemli değil. Tamam arkadaşlar. Onun dışında bunları yaptığım zaman ekstra arkada bu pil yer. Ben kapattım. Çünkü ben zırt pırt şuraya mesajlar geliyor. Ben sevmiyorum onu. Yani ben sevmediğim için sevmiyorum. Pil bitiriyor diye kapatmadım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu benim telefon kullanma alışkanlığımla alakalı bir durum. Siz bütün her şeyim acil olsun, işte her şey açık olsun, bütün her şey zırt pırt bana mesajlar gelsin, hep böyle takipte olayım falan derseniz tabii ki bu pili yer arkadaşlar. Bakın 3 saate indi. Pili yer. Yani bu yemez değil. Siz bu şekilde kullanıyorsanız o zaman tabii ki pil biter. Ben şuna değinecektim. Şuradan şuraya kadar biraz daha alayım. Tamam. Bugün kullanım yani sabahtan şu saate kadar saat 2 olmuş. Bu saate kadar kullandığım işte 2,5 saatlik ekran açık. Arkada Play Store açık. Biraz bakmışım ne var ne yok bir şey yüklemişim. Instagram'a girmişim. Temalara bakmışım. Play hizmetleri, müzik dinlemişim. Oyun oynamışım falan filan yapmışım. İşte neyse bir şeyler olmuş. Dolayısıyla bakın bu kadarlık bir enerji miliamper cinsinde toplayan bakın yani. Bir de diğer var burada aşağıda. Yani bu sizin bileceğiniz bir iş. Bir enerji tüketimi olmuş. Ne kadar nereden nereye olmuş arkadaşlar? Yani şöyle baktığı zaman yaklaşık 40 desek 45 desek oradan itibaren enerji tüketimi olmuş. Yani bu olur arkadaşlar. Abi benim öncekinde olmuyordu. Anlattım artık videomu baştan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yoruma yazın. Açıkta yani ben elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Zaten sorularınıza başka arkadaşlara cevap verenler oluyor bilgisi olan arkadaşlar da. Sizlerden ricam yani bir beğeni atın, bir like atın, bir çıt yapın ki biraz büyüyelim. Elimizden geldiği kadar sizlere güzel şeyler çekiyoruz. Bu telefonla ilgili bana sormak istediğiniz bir şey varsa abi şunun da videosunu çek dediğiniz bir şey varsa çekerim arkadaşlar. Elime yapışmıyor. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.